Arda Güler'in muhteşem Espanyol maçı performansı. İspanyol basını Arda Güler'in oyundan çıkarılmasıyla ilgili neler söyledi? İspanyol ve yabancı taraftarlardan Arda Güler yorumları. Arda'nın oyundan çıkarılmasına nasıl tepki verdiler? Bellingham'dan maç sonu Arda Güler açıklaması. Mourinho'dan maç sonu 10 numaralı pozisyon için açıklama. Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Arda Güler'in Espanyol maçında inanılmaz bir performansı vardı. Gerçekten takdire şayan bir performans. Onu dün canlı yayında birlikte izledik ve izlerken tüylerimiz diken diken oldu. Ama Mourinho ne dedi? Bu tüyler diken diken olmuşken bu tüyleri ben bir jiletle alayım dedi. Arda Güler'i maçın en iyi oyuncusuyken, en yüksek puanlı oyuncusuyken, en çok kilit pas atan oyuncusuyken, oyunu yöneten oyuncusuyken 64. dakikada bir anda oyundan aldı. Hiç kimse anlam veremedi, biz de anlam veremedik. 4. sezon yine aynı şey oldu. Hocalar değişiyor, antrenörler gidiyor, isimler değişiyor ama oyundan ilk çıkan Arda Güler oluyor. Evet, Arda Güler ödülü hak etti. Bir sonraki maç büyük ihtimalle yedekte bırakırlar Arda'yı. Ama İspanyol basını böyle demiyor. Şimdi hepsine gireceğiz. Arda Güler Instagram'dan paylaşım yaptı. İlk galibiyet çok çalışmayla. Hedef her şey diyor. Vinicius Junior ve Bellingham da Arda Güler'in postuna yorum yapıyorlar arkadaşlar. Kalp koymuşlar. Jude Bellingham Arda Güler'in postlarına asla yorum yapmazdı. Yorum yapmaya başlamış. Arda Güler yine Instagram'dan SP paylaşıyor. Arkada da Mourinho var. Bunu hak ediyorsun demiş SP için. Bellingham ve Arda Güler birbirlerinin paylaşımlarına yorum yapıyorlar. İhtiyacımız olan buluşma yazmışlar. Evet, dost olsunlar, biz zaten ikisi yan yana oynasın dedik arkadaşlar. Yan yana oynadılar ve güzel de işler yaptılar. Ama Arda Güler Bellingham'dan daha iyiydi. Bunu kabul edelim arkadaşlar. 10 numara pozisyonda oynamamasına rağmen, hiçbir hazırlık maçında oynamadığı bölgede oynamasına rağmen tam bir 10 numara gibi oynadı. Ama birlikte oynayamazlar deyip 8.3 Bellingham, 8.5 Arda Güler ama maçın oyuncusu Bellingham seçildi. Çok garip. Evet, Bellingham'ın Arda Güler hakkındaki açıklaması. Hedefiniz sabit ve ustalıkla işlenmiş bir frikikten geldi. Üf, soruya bak. Mourinho duran topları çalışmaktan bahsetti diyor. Bu detaylara odaklanmayı nasıl görüyorsunuz diyor. Bellingham'ın cevabı. Evet, bu hafta antrenmanlarda bunun üzerinde çalıştık. Arda Güler'den mükemmel bir pas ve diğer oyuncuların benim için alan yaratmak üzere yaptıkları iyi hareketler. Neyse ki kolay bir gol oldu diyor, gülerek söylüyor bunu da. Gelelim yabancı taraftarların yorumlarına. Arkadaşlar bunların hepsini yabancılar yazıyor. Çok net olacağım. Bu adamı 2026'da yedek kulübesine yatırmak, 2010 zirve Mesut Özil'i yedek kulübesine yatırmakla eşdeğer olur. Bence inanılmaz derecede patlama yaptı ve bu ilerlemenin kesilmesine izin verilemez diyorlar. Yine bak yabancı yorumlar. Arda Güler tüm hazırlık maçlarında 10 numarada oynadı. Sadece ilk La Liga maçında sağ kanatta oynamak için. Mourinho bana Arbeloa ve Alonso'yu çok hatırlatıyor. Arkadaşlar benim maç anında yaptığım yorumun aynısı. Diller farklı, görüşler aynı. Yine yabancı bir yorum, bakalım ne diyorlar. Arda Güler tam anlamıyla inanılmaz. Bu akşamın adamı, hiç tartışma yok ama ödülü Bellingham'a verdiler. Yine bir Modric fanı arkadaşlar neler yazmışlar. Arda Güler yanlış pozisyonda oynuyor ve yine de bir ustalık dersi veriyor. Çok önemli. Bu onun bir oyuncu olarak ne kadar yetkin olduğunu anlatmaya yeter. Bu arada ondan en iyi verimi almak için hala o 10 numara pozisyonunda ihtiyacımız var diyor. Arda Güler 10 numara pozisyonda oynamalıdır diyor. Mourinho maç sonu ne açıklama yapıyor? Arda Güler tüm bunları yanlış pozisyonda yaptı. Bu adam benim 10 numaram diyorlar. Arda Güler sağ kanat forvet oynamasına rağmen tam 7 tane gol pası veriyor. 7 tane asist olması lazım Arda Güler'in. Sadece 1 asist oluyor. Arda Güler maçtan çıktığında 8.5'te oynamıştı. 80-90 dakika oyunda kalan oyuncular Arda Güler'i geçemedi. Gelelim İspanyol basınına. İlk olarak markayla başlayacağız. Ama arkadaşlar başlamadan önce videomuza like attıktan sonra hype hakkını kullanırsan çok seviniriz ki bu herkese ulaşsın. Çünkü ben bu videoyu 7-8 dile çeviriyorum. Tekrardan hatırlatıyorum. Ve abone olup bizi daha güzel yerlere getirebilirsin. Yine hatırlatayım arkadaşlar. Sizler de Esport Plus'ı yıllık olarak 600 TL'lik bir indirimle almak istiyorsanız SLH10 kodunu kullanarak 2799 TL'den tam 2199 TL'ye düşüyor. Ben Esport Plus'tan sizler için bu teklifi istedim.
Sizler için indirim istedik arkadaşlar. Bizim ismimizle alırsanız indirimli bir şekilde almış oluyorsunuz yıllık olarak Esport Plus'tan. Gelelim İspanyol basınına. Espi, Arda Güler'in değiştirilemeyeceği gerçeğini gizliyor. Yani Espi'nin golü bu performansı gölgeledi. Mbappe gol atmakta zorlandığı maçlardan birini oynadı diyor. Neden? Çünkü Mbappe'nin arkasına Arda Güler'i vermezseniz gol yollarında zorlanır. Mourinho'nun Real Madrid'i maçın kontrolünü ele geçirmek için 10 dakikadan az bir süreye ihtiyaç duydu. Arda Güler serbest vuruştan Espanyol ceza sahasının ortasına bir orta yaptı. Bellingham Espanyol savunmasının pasifliğinden ve çöküşünden faydalanarak topu kafayla ağlara gönderdi. Artık La Liga'da Real Madrid'in en golcü oyuncuları listesinde yer alıyor ve tesadüfen Dünya Kupası'nda gösterdiği mükemmel formunu sürdürüyor. 5 numaralı oyuncu formdaysa ve Arda Güler ile ortaklığı göründüğü gibi işe yarıyorsa. Real Madrid maçı tam istediği gibi kontrol ediyordu. Bellingham ortalığı kasıp kavuruyordu. Arda Güler oyuna hakim. Baskın bir oyuncunun otoritesini sergiliyordu. Sonra kendi ceza sahası yakınlarında rakip stoper Riedel ile karşı karşıya gelmeye karar verdi ve sonra tribünler coştu. Arda Güler kesinlikle oynamalı. Tartışmaya yer yok. Mourinho ne yaparsa yapsın Türk oyuncu sahada olmalı. Artık parlak anlar yaşayan, hatalar yapan, olağanüstü anların ardından uzun süre dikkatsiz kalan bir oyuncu değil. Hayır, şimdi Arda Real Madrid'in dizginlerini emanet edebileceğiniz, anahtarlarını teslim edebileceğiniz, sahip olduğu ve yaptığı şeylerle güven aşılayabilecek bir oyuncu. Onun yeteneği etrafında bir takım kurmak sağlam bir strateji olacaktır. Bunun dışındaki her şey bir hataya işaret eder. İlk oyuncu değişikliğiydi. Bazı şeyler asla değişmiyor gibi görünüyor. Real Madrid kazandı ancak Türk oyuncu olmadan çok daha az parlak bir performans sergilediler. Arda çıkınca hiçbir şey yapamadılar diyor yani. Valla bunu İspanya'nın koskoca Marca haber sitesi gazetesi yapıyor. Sizlerin yorumu nedir dostlar? Evet, AS gazetesi de Arda Güler'in performansını yorumlamış. Mourinho onu henüz çift pivot pozisyonu için uygun bir oyuncu olarak görmediğini söylüyor. Ancak şartlar sonunda fikrini değiştirmesine yol açabilir. Türk oyuncu şu anda Real Madrid için bu pozisyonda en iyi seçenek gibi görünüyor. Abi yapmayın ya, hala böyle yazıyorlar. Sadece 64 dakikada 7 tane kilit pas atmış Arda Güler. 90 dakika oynasaydı kilit pas atma rekorunu kırardı. Bu maçta sağ kanatta oynadı ancak sık sık içeriye doğru hareket etti. Bu olayı da zaten Mbappe ile konuşuyorlardı. Mbappe Arda'ya dedi ki sağ tarafta oynama, içeride oyna dedi. Birazdan ona da geleceğiz. Daha merkezi bir rolde oynaması ona daha da fayda sağlayacaktır. Bellingham'ın açılış golünü atması için mükemmel bir orta yaptı. Ayrıca birkaç kez Mbappe ile iyi bir işbirliği sergiledi. Real Madrid'in nasıl oynadığı göz önüne alındığında 64. dakikada Diomande ile değiştirildi. Bu biraz açıklanamaz bir değişiklikti, AS gazetesi yazıyor. Valla Bellingham falan burada yazıyordu arkadaşlar. Ben kimseyi konuşmaya değer bulmuyorum. Sizler okuyabilirsiniz durdurup. Umurumda da değil benim. Evet, Mundo Deportivo'da oyuncu değişikliği ile ilgili bir şey yazmış. Cucurella, Diomande Real Madrid formasıyla ilk maçlarına çıktılar. Bu Barcelona'da Espanyol'a karşı oynanan maçın 64. dakikasında gerçekleşti. Skor 1-1 iken oyuna giren ikiliden Cucurella, Carreras'ın yerine, Diomande ise Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu. Ve bu değişiklik açıklanamaz. Çünkü skor 1-1, en çok pozisyon üreten oyuncun Arda Güler ve onu oyundan alıyorsun. Espi gol atmamış olsa bugün 1-1 bitse kim bilir daha neler söylenecekti. Evet dostlar, dediğim o pozisyon. Mbappe devre arasında ikinci yarı başlarken Arda ile beraber yürüyorlar. Arda Güler'e verdiği talimat sosyal medyada gündem oldu. Sağ tarafta oynama, merkezde boşlukta kal, alan yarat. Sağ kanada gidersen bunu yapamazsın. Orada oyun kuramazsın. Yani bunu Mbappe bile söylüyor. Ama Mourinho ne yaptı? Hiçbir hazırlık maçında sağ kanat forvette görev almayan Arda Güler'i sağ kanat forvete gönderdi. Ya çok garip bir operasyon dönüyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ama Arda bunun üstesinden gelecektir. Öncelikle sizlerin sayesinde biz ona güç olacağız arkadaşlar. Gücü nasıl olacaksın? Dediğim gibi like atacaksın, abone olacaksın. Bana destek olacaksın ki ben daha çok konuşacağım. Ben sizlerin adına da konuşuyorum arkadaşlar. Mourinho'dan Bellingham hakkında maç sonu yorumu. 10 numara rolü Bellingham'ındır. Gol atıyor, yani kaleye yakın olmalı. Eğer 6 ya da 8 numarada oynarsa gollerini kaybederiz.
O en iyisi diyor. Resmi açıklama. Bellingham maçın adamı seçiliyor arkadaşlar. Çok garip bu da. Arda çünkü en yüksek reytingi alan oyuncuydu. Evet, bu da maçın oyuncusu seçildiği an biz şok olmuştuk canlı yayında. Real Madrid'le ilk maçında 91'de galibiyeti getiren golü atmak. Carlos Espi muhteşem. Onun adına da seviniyoruz. Onun için özel bir gün oldu. Ama Arda Güler'in de oyundan erken alınmasını biraz gölgede bıraktı. Arda bu gece çok kaba. Herkese bacak arası, üstten çalımlar, Ronaldinho çalımları, Mbappe ile o güzel paslaşmalar mükemmeldi Arda. Kariyerinin en güzel maçlarından birini oynarken oyundan alındı. Ne oyuncu ama diye paylaşıyor herkes arkadaşlar Arda'mızı. Tam da yakışan fotoğraf budur arkadaşlar. Arda Güler'in kafasına kral tacını koyun abi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Konuşacak çok şey var ama yeter arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı unutma. Kanalıma abone olup beni 20.000 aboneye ulaştırırsan çok sevinirim. Dediğim gibi Esport Plus'ı da yıllık olarak 600 TL indirimle almak istiyorsan SLH10 kodunu kullan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.